Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 3 Konuşma ve yemek yeme adabı. Kıymetli kardeşlerim, bulunduğumuz her yerde adab-ı muaşerete riayet edelim. Zira edep çok mühim bir husus. Mesela bir evladın edebi yoksa o evladın yüzünden babasının yüzü karaya çıkıyor. Yani edepsiz bir kimsenin zararı sadece kendine olmuyor. Kendinden başlayarak cemiyetin bütün fertlerine sirayet ediyor. Bu vesileyle sizlere kısaca konuşma ve yemek adabından söz etmek istiyorum. 1. Konuşma adabı. İnsanların arasında dilin muhafazası bir insanın edepli mi yoksa edepsiz mi olduğunun açık bir delilidir. Konunun önemine binaen bu hususta Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem nice hadis-i şerifler rivayet olunmuştur. Arifler buyurmuşlardır ki, hikmet 10 şeydedir. 9'u sükûtta, biri de halktan uzlettedir. Demek ki hikmetin 10'u sükûtta değil, fakat halktan uzlet edince yalnız kaldığın yerde kendin kendine ne söyleyeceksin? Bak, uzlette olunca da sükût ediyorsun. Az konuşmak, gerektiği kadar konuşmak mürit için büyük fayda sağlar. Abdullah Mustafa Dedeoğullar isminde bir kardeşimiz vardı. Hacı Abdullah'ın asker arkadaşı olur. Fakir de tanışır kendisiyle. İlim ehli bazı insanlar Sami Efendimizin Kuddise Sirruh çevresinde oturuyorlarmış. Dedeoğullar da var işlerinde. O ilim ehlinden zatlar masada oturuyorlarmış ve edebe muayir bazı hareketlerde bulunuyorlarmış. Sami Efendimiz'e Kuddise Sirruh sual soruyorlarmış. Dedeoğulları biraz vakit geçtikten sonra tahammül edememiş, dışarı çıkmış ve şöyle demiş: Allah Allah! Şu hocazade taifesi hiç oturmayı kalkmayı bilmiyor, Efendi Hazretleri pek üzüldü. Kardeşlerim, büyüklerin huzurunda edebe riayet her şeyden önemli. 2. Yemek adabı. Bir kimse yemek yeme adabını bilmiyorsa başkaca da hiçbir şeyi bilmiyor demektir. Bu yüzden kardeşlerim, sofrada elimizi, gözümüzü ve boğazımızı muhafaza etmeliyiz. 1. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. 2. Şeytan-ı lâini lokmalarımıza ortak etmek istemiyorsak, yemek yerken sağ elle yemeliyiz. 3. Kendi önümüzden yemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima yemek yerken kendi önünden yerlerdi. Peygamber Efendimiz namaz kılanın namazda oturduğu gibi dizlerini ve ayaklarını toplayarak yemek sofrasında otururdu. Genelde de bir dizi diğerinden yüksekte olurdu. Buyurmuşlardır ki, ben bir kulum, kullar gibi yemek yiyorum ve onlar gibi oturuyorum. 5. Lokmalarımız küçük olmalı. 6. Lokmamızı çokça çiğneyerek yutmalıyız. 7. Yemek esnasında başkalarının lokmasına da bakmamalıyız. 8. Yemekten sonra ağzımızı ve dişlerimizi iyice temizlemeliyiz. 9. Bir mecliste bulunuyorsak karnımız az da olsa aç kalmalı. Orada az yiyerek riya etmekten de sakınmalıyız. Karnımız doyacak kadar yemeliyiz. Ne güzel söylemişler, yemekte riya aç eder, amelde riya hiç eder. 10. Ayrıca bir diğer önemli husus da yemek yerken yalnız yememek. Yanımızda yemeğimizi paylaşacağımız birileri mutlaka olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, sizin en kötü olanınızı size bildireyim mi diye sormuş. Ashab, evet ya Resulallah deyince şöyle buyurmuşlar: sizin en kötünüz yalnız yemek yiyen, kölesini döven ve insanlardan yardımını esirgeyendir. Yukarıda
Teker teker saydığımız edepler Peygamberimizin sünnetinde belirtilmiştir. Bizlere düşense onun sünnetine sımsıkı yapışmaktır. Kıymetli kardeşlerim, güzelce yedik, içtik, yedirdik, içirdik. Peki bundan sonra riayet edeceğimiz en önemli adab ne? Yaptığımız ihsanı unutmak. İşte bu çok önemli. Yaptığımız ihsan rızaya ilahi için olduğundan sakın ola ki ben falana şöyle iyilik ettim de kadrini kıymetini bilmedi, gözüne dizine dursun demeyelim. 40 sene geçse de kendisine iyilikte bulunduğumuz kimseye sen muhtaç bir adamdın, ben sana iyiliklerde bulunmadım mı, sana yemek ikram etmedim mi gibi şeyler söyledik mi, İşte yaptığımız o hayır ve hasenatı zayi etmiş oluruz. Çünkü o kimse için yapmışız, Mevla için yapmamışız. Bu hareketimiz Mevla'nın rızasına muhalif geleceğinden o güzel amelimiz söner, bir kıymeti kalmaz. Efendimiz mübarek elleriyle bize başkalarına yaptığınız ihsanı unutun gitsin diye yazmıştı. Şimdi biz de sizlere buna ilaveten başkalarının size yaptığı kötülükleri de unutun gitsin tavsiyesinde bulunuyoruz. Unutamıyorum efendim diyorsanız biliniz ki o ses nefistendir. Unutmalısın kardeşim. Başkalarının yaptığı kötülüğü unutmak ancak olgunlukla olur. Nasıl ki ham armut, ham karpuz, ham üzüm hiçbir işe yaramaz, ham adam da böyledir. Hamlıktan kurtulup olgunlaşmalıyız. Bu da ancak zikrullah'la olur. Zikrullah ile gönlü olduracaksınız. Olgunlaşacaksınız. Zaten o olgunluğa erişince de kendiliğinden unutursunuz. Mevla cümlenizi ve cümle ümmeti Muhammed'i adab-ı muaşerete uyan, ahlak-ı hamide sahibi kullarından eylesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.